Herkese merhaba. Nefis Anne Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün kekli baklava yapacağız. Normal baklavadan biraz daha farklı ama tadı muhteşem. Hemen yapımına geçiyoruz. Öncelikle hamurumuzu hazırlayacağız. Bir tane yumurta kırıp içerisine bir çimdik tuz ekliyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Bir çay bardağı süt. Bir paket kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı limon suyunu kabartma tozunun üstüne ekliyoruz. Bir yemek kaşığı sirke. Bunların hepsini ekleyip şimdi öncelikle birazcık karıştırıyoruz. Yumurtayı açalım, elimizde şöyle hafif karıştıralım. Şimdi unumuzu ekliyoruz. Unu bir anda eklemiyoruz. Yavaş yavaş alabildiği kadar yumuşak bir hamur elde edene kadar ekleyelim. Unumuzu azar azar yine eklemeye devam ediyoruz. Dediğim gibi çok fazla eklemeyeceğiz. Yumuşak bir hamur elde edene kadar koyuyoruz. Hamurumuzu güzelce elimizle toparlayalım. Hamurumuz biraz toparlandı. Şimdi biraz daha yoğuruyoruz. Evet, böyle yumuşak bir hamur elde ettik. Zaten baklava hamuru olacağı için kalın bir hamur elde etmiyoruz. Hamurumuz hazırlandı. Şimdi bunu üzerine streç kapatıp kenarda bekletiyoruz. Ve kekin yapımına geçelim. Kek katmanını yapmak için 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı ceviz, 1 paket kabartma tozu ve 1 su bardağından 1 kaşık fazla unumuz var. Şimdi kekimizi yapmak için 3 tane yumurtamızı kırıyoruz ve üzerine 1 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Ekledikten sonra şeker ve yumurtayı çırpıyoruz. Evet, yumurtayı, şekeri güzelce çırptık. Şimdi 1 su bardağından 1 kaşık fazla unu ekliyoruz. Üzerine 1 paket kabartma tozumuzu döküyoruz. Unumuzla birlikte karıştırıyoruz. Evet, şimdi kekimizin kıvamı böyle hafif akışkan bir kıvamda. Şimdi cevizimizi ekliyoruz. Bu şekilde de karıştırıyoruz. Kek katmanımız hazır. Şimdi hamurumuzu açmaya geçebiliriz. Bunu bir kenarda bekletelim. Hamurumuzu koyacağımız tezgaha biraz un serpiyoruz ve hamurumuzu 4 eşit parçaya bölüyoruz. Böldüğümüz hamurları hafif un ile bu şekilde küçük rulo haline getiriyoruz. Şimdi yaptığımız rulolardan ceviz büyüklüğünde hamur bezeleri elde edeceğiz. Bu şekilde 10 tane yapalım. 2 ruloyu onar onar ayırıyoruz bu şekilde. 10 tane bir kat için kullanacağız. 10 taneyi de diğer kat için kullanacağız. Şimdi küçük bezelerimizi yuvarlak haline getirelim. Şekillerini düzeltelim. Evet, yuvarlak yaptığımız bezelerimizin üzerine nişasta serpiyoruz. Burada serptiğimiz nişasta. Bu şekilde küçük küçük açmaya başlıyoruz ve üzerine biraz daha nişasta koyup kenara koyuyoruz. Koyduğumuz tüm bezelerin üzerine nişasta koyarak bu şekilde 10 katı da tamamlıyoruz. Baklava hamurumuzun ilk katının 10 hamurunu açtık. Şimdi diğer ikinci katın hamurunu açıyoruz. Aynı şekilde aralara nişasta koyarak devam ediyoruz. Bu arada diğer hamurun üzerini bir streç ile kapatın ki kurumasın.
Evet, şimdi küçük küçük açtığımız yuvarlak hamurlarımızı alıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi 10 kat ince. Şimdi diğer katın ilk baklava hamur katını yapmak için 10 tane hamurumuzu nişasta koyarak açıyoruz. Aralarda üzerine nişasta serperek açmaya devam edelim. Yavaş yavaş oklavamız ile açalım. Yırtılmadan bu şekilde acele etmeden güzelce açalım. Biz önce küçük bir oklava ile boyutunu büyüttük. Sonra daha ince ve uzun bir oklava ile açmaya devam ettik. Üzerine nişasta dökerek hamurumuzu açmaya devam edelim. Hamurumuzun büyüklüğü tepsimizin büyüklüğü kadar olacak. Üzerine tepsiyi koyup kenarlardan keserek hamurumuza şeklini verebilirsiniz. Tepsimizin içine girecek kadar ölçtük, kenarlardan kesiyoruz. Ve şimdi kenarlardaki hamurları alalım. Hamurumuzu böyle katlayarak tepsimizin içine alalım. Bu şekilde baklavamızın ilk katmanını oluşturmuş olduk. Baklava hamurumuzu tepsimize güzelce yerleştiriyoruz. Diğer arta kalan hamurları da boş kalan kısımlara yerleştirelim. Bu arada tepsimize yağ sürmemize gerek yok. Hamur zaten yağlı. İkinci katımızı da aynı şekilde açıyoruz. Yırtmadan dikkatlice güzelce açalım. Şimdi hazırladığımız kek harcımızı ilk katımıza dökeceğiz. Kek harcımızı tepsiye koyduğumuz ilk baklava hamur katımızın üzerine döküyoruz. Her yerine gelecek şekilde güzelce yayalım. Kaşığın arka kısmıyla her yere eşit olacak şekilde tepsiye güzelce yayalım. Eğer kek harcınız kaşığınıza yapışıyorsa bir kaseye su koyup kaşığınızın arkasını ıslatarak devam edebilirsiniz. Evet, ilk katı koyduk. Üzerine kek harcımızı döktük. Şimdi ikinci kat hamurumuzu koymaya geçiyoruz. Dikkatlice üzerine koyalım. İlk başta yarısını koyalım. Daha sonrasında arasını açıp ikinci katını yerleştirelim. Elimizle kenarını, ortasını düzeltelim. Şimdi baklavamızı pişirmeden önce keseceğiz. Şeklini pişmeden vereceğiz. Bu şekilde öncelikle yatay ve dikey şekilde kesiyoruz. Eşit şekilde kareler oluşturduktan sonra köşelerden başlayarak bir de ikiye keselim. Bu şekilde üçgen dilimi elde edeceğiz. Evet, baklavamızı kestik. Şimdi üzerine erittiğimiz yağımızı dökeceğiz. Sıvı yağ ve tereyağı erittiğimiz yağı güzelce baklavamızın üzerinde gezdirelim. Tüm yağı gezdirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, baklavamız pişti. Şimdi sıcakken bu şekilde keselim. Kenarlarını açalım. İlk sıcaklığı çıkan baklavamızın üzerine kenarda ılıyan şerbetimizi döküyoruz. Her yere gelecek şekilde güzelce yayalım. Her yere şerbeti yedirelim. Gerçekten bu baklava diğerlerinden çok farklı. Arasındaki cevizli kekli katmanı muhteşem bir uyum sağlıyor. Misafirleriniz, davetleriniz bu baklavaya bayılacak.
nereden aldınız, hazır mı diye soracaklar. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi, Nefis Anne Kafe kanalımıza abone olmayı, Instagram'da da bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.